Bir savaşın kaderini değiştirmek için kaç asker gerekir? Binlerce mi, yüzlerce mi? Belki de sadece 2 kişi. Milattan önce 1274 yılı Anadolu'nun en güçlü devletiyle Antik Mısır, tarihin en büyük savaşlarından biri için karşı karşıya gelmek üzereydi. İki dev ordu birbirine doğru ilerlerken görünmeyen başka bir savaş çoktan başlamıştı. Bu savaşta ne kılıçlar çekiliyordu, ne de oklar fırlatılıyordu. Silahlar bambaşkaydı. Yalan, aldatma, gizli mesajlar ve kimsenin fark etmediği insanlar, casuslar. Bugün istihbarat teşkilatlarını modern devletlerin bir ürünü olarak görüyoruz. Ama ya size bunların temelinin binlerce yıl önce atıldığını söylesem? Üstelik bunun izlerini Anadolu'da bulunan kil tabletlerde okuyabiliyoruz. Peki gerçekten tarihin ilk casusları kimlerdi? İlk organize istihbarat ağını hangi devlet kurdu? Hititler mi? Mısırlılar mı? Yoksa adını bile duymadığımız daha eski bir uygarlık mı? Bu videoda efsaneleri değil, filmleri değil, yüzlerce yıl sonra yazılmış hikayeleri de değil. Ve arkeolojik bulguları, kralların mektuplarını, kil tabletleri ve dönemin resmi kayıtlarını inceleyerek bu sorunun peşine düşeceğiz. Çünkü bazen tarihin kaderini değiştiren kişiler orduların başındaki krallar değil, kimsenin adını bilmediği bir casus olabilir. Devletler ne zaman sistemli biçimde gizli bilgi toplamaya başladı? İşte araştırmamızın asıl başlangıç noktası da burası. Yaklaşık 5000 yıl önce Mezopotamya'da şehir devletleri ortaya çıktığında yöneticiler ilk kez büyük bir sorunla karşılaştı. Komşu şehir ne yapıyordu? Kaç askeri vardı? Savaşa mı hazırlanıyordu? Yoksa ticaret mi teklif edecekti? Bu soruların cevabını bilmeden bir kralın doğru karar vermesi neredeyse imkansızdı. Bu yüzden bilgi altından bile değerli hale geldi. Ve bilgiyi ilk toplayanlar çoğu zaman askerler değildi. Tüccarlar, seyahat eden elçiler, sınır görevlileri, hatta bazen sıradan yolcular bile farkında olmadan hükümdarların gözleri ve kulakları haline geliyordu. Fakat bunlar hala modern anlamda bir istihbarat teşkilatı değildi. Daha çok ihtiyaç duyulduğunda başvurulan dağınık bilgi kaynaklarıydı. Peki elimizde bu bilgi toplama faaliyetlerini gösteren ilk yazılı kanıtlar var mı? Evet, ve bu kanıtlar bizi Mezopotamya'nın tozlu arşivlerine götürüyor. Binlerce kil tablet arasında saklanan birkaç satır, tarihte ilk kez hükümdarların komşularını izlediğini, haber topladığını ve bu haberleri karar verirken kullandığını gösteriyor. Bazı devletler bunu öylesine sistemli bir hale getirdi ki artık buna sadece haber toplama demek mümkün değildi. Artık ortada gerçek anlamda bir istihbarat ağı vardı. Peki bu dönüşümün ilk açık izleri hangi belgelerde karşımıza çıkıyor? Bunun cevabı antik dünyanın en iyi korunmuş arşivlerinden birinde saklıydı. Bugün bir ülkenin güvenliği için en değerli şeylerden biri bilgidir. Peki bundan yaklaşık 4000 yıl önce durum farklı mıydı? Hayır. Aslında elimizdeki en eski yazılı belgeler kralların en büyük endişelerinden birinin düşmanlarının ne yaptığını öğrenmek olduğunu gösteriyor. Bu belgelerin büyük bölümü bugünkü Suriye sınırları içinde yer alan antik Mari kentinde bulundu. 1930'lu yıllarda yapılan kazılarda binlerce kil tablet ortaya çıkarıldı. İlk bakışta bunlar sıradan idari kayıtlar gibi görünüyordu. Ancak tabletler okunmaya başladığında araştırmacılar şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştı. Bunların arasında doğrudan krala gönderilmiş bilgi raporları da vardı. Bazı tabletlerde şu tür ifadeler yer alıyordu. Komşu şehirde asker toplanıyor. Şu hükümdar yeni bir ittifak kurdu. Sınır bölgesinde olağan dışı hareketlilik var. Gönderdiğimiz adam geri döndü ve şu bilgileri aktardı. Bu satırlar bize çok önemli bir şey söylüyor. Krallar yalnızca kendi ülkelerinde olup bitenleri değil, komşularının planlarını da düzenli olarak öğrenmeye çalışıyordu. Üstelik bu bilgiler çoğu zaman savaş başlamadan önce ulaştırılıyordu. Yani amaç savaş alanında değil, karar masasında üstünlük sağlamaktı. Yani elimizde artık açık bir kanıt vardır. Devletler en az 4000 yıl önce rakipleri hakkında sistemli biçimde bilgi topluyordu. Ancak bu sistem hala dağınıktı. Belirli olaylar için insanlar görevlendiriliyor. Bilgi geldikçe krala ulaştırılıyordu. Henüz sürekli çalışan, geniş kapsamlı bir istihbarat ağına dair güçlü kanıtlar yoktu. Derken tarih sahnesine yeni bir güç çıktı. Anadolu'da yükselen bir imparatorluk, yalnızca ordusuyla değil, bürokrasisiyle de çağının en gelişmiş devletlerinden biri. Hititler.
Onların bıraktığı tabletler istihbaratın artık tesadüfi değil, devlet yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini gösteriyordu. Organize devlet istihbaratının en güçlü erken örneklerini araştırırken dönüp dolaşıp aynı yere geliriz. Hattuşa'nın kil tabletlerine. Çünkü bu tabletlerde artık sadece haberler değil, emirler, sorgular, sadakat kontrolleri, sınır raporları ve düşman devletlerle ilgili ayrıntılı değerlendirmeler yer alıyordu. Sanki 4000 yıl öncesinden kalan bir istihbarat arşivi. Peki Hititler bunu nasıl başarmıştı ve onları önceki uygarlıklardan ayıran neydi? İşte burası en kritik bölüm. Burada göreceğimiz kanıtlar tarihin ilk casusları kimdi sorusuna vereceğimiz cevabı büyük ölçüde şekillendirecek. Hitit İmparatorluğu milattan önce 17. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun büyük bölümünü kontrol eden döneminin en güçlü devletlerinden biriydi. Ancak böylesine geniş bir coğrafyayı yalnızca güçlü bir orduyla yönetmek mümkün değildi. Çünkü tehlike her zaman sınırın ötesinden gelmiyordu. Bazen bir vasal kral isyan etmeye hazırlanıyordu. Bazen bir komşu devlet gizlice ittifak kuruyordu. Bazen de sarayın içindeki bir görevli düşmana bilgi sızdırıyordu. Hitit kralları bunun farkındaydı. Bu yüzden onlar için en değerli silah çoğu zaman kılıç değil, bilgiydi. Hattuşa'da bulunan binlerce kil tablet incelendiğinde devletin bilgi akışını son derece ciddiye aldığı görülüyor. Krala düzenli raporlar ulaştırılıyor. Sınır bölgelerindeki hareketlilik kaydediliyor. Vasal krallıkların davranışları yakından izleniyordu. Özellikle Hititlerin çevresindeki küçük krallıklarla kurduğu ilişkiler dikkat çekicidir. Bu krallıklar sadece vergi ödemekle yükümlü değildi. Aynı zamanda merkeze sürekli bilgi aktarmaları bekleniyordu. Bir sınırda asker toplanıyorsa, bir hükümdar beklenmedik şekilde elçiler kabul ediyorsa ya da komşu bir devlet olağan dışı hazırlıklar yapıyorsa bu haberlerin Hattuşa'ya mümkün olduğunca hızlı ulaşması gerekiyordu. Tabletlerde yer alan bazı mektuplar kralların şu tür sorular sorduğunu gösteriyor. Orada gerçekten ne oluyor? Bunu kendi gözünle gördün mü? Bu bilgiyi sana kim verdi? Bu sorular çok önemliydi. Çünkü Hititler sadece bilgi toplamak istemiyordu. Bilginin doğruluğunu da sorguluyordu. Bu modern istihbaratın temel ilkelerinden biridir. Tek bir kaynağa güvenmemek. Bilgiyi farklı kişilerden doğrulatmak, yanlış yönlendirilme ihtimalini hesaba katmak. Hitit belgelerinde bunun izlerini görmek mümkündür. Bir başka dikkat çekici konu ise sadakatti. Hitit kralları vasal hükümdarlarla yaptıkları antlaşmalarda yalnızca vergi ve asker istemiyordu. Onlardan bağlılık da bekliyorlardı. Eğer bir vasal kral düşmanla gizlice görüşürse ya da iki taraflı oynamaya başlarsa bu yalnızca siyasi bir sorun değil, aynı zamanda bir istihbarat meselesiydi. Bu yüzden sınır bölgelerindeki yöneticiler ve elçiler sürekli gözetim altındaydı. Hatta bazı belgeler ele geçirilen kişilerin sorgulandığını ve verdikleri bilgilerin diğer raporlarla karşılaştırıldığını düşündürüyor. Yani tabiri caizse adamlar 4000 yıl önce Hitit gizli servisini kurmuş desek yanlış olmaz. Hitit devleti bilgi topluyordu, bilgiyi doğrulamaya çalışıyordu, sınırlarını sürekli izliyordu. Elçiler ve yerel yöneticiler aracılığıyla düzenli haber alıyordu, siyasi sadakati denetliyordu. Yani istihbarat devlet yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmişti. Fakat bütün bunlar birazdan anlatacağımız olayın yanında yalnızca bir hazırlıktı. Çünkü tarihin en ünlü savaşlarından birinde iki kişinin verdiği yanlış bilgi on binlerce askerin kaderini değiştirecekti. Ve işte bu olay antik çağın en iyi belgelenmiş casusluk operasyonlarından biri olarak tarihe geçecekti. Milattan önce 1274, bugünkü Suriye topraklarında bulunan Kadeş kenti. İki süper güç, güneyde Mısır, kuzeyde Hitit İmparatorluğu. İki devlet yıllardır aynı topraklar üzerinde hak iddia ediyordu. Artık diplomasi bitmişti, kararı savaş verecekti. Mısır firavunu 2. Ramses on binlerce askeriyle kuzeye doğru ilerliyordu. Kendinden emindi. Çünkü elindeki bilgilere göre Hitit ordusu hala çok uzaktaydı. Önünde ciddi bir tehdit görünmüyordu. Ama Ramses'in bilmediği bir şey vardı. Hitit kralı 2. Muvatalli ordusunu Kadeş'in arkasına gizlemişti. Üstelik bununla da yetinmemişti. Mısır ordusunun karşısına iki göçebe çıktı. Bu kişiler yakalandı. Firavun'un huzuruna getirildi.
ve sorgulandılar. Verdikleri ifade son derece rahattı. Hitit ordusunun hala kuzeyde olduğunu, henüz savaşmaya hazır olmadığını söylediler. Bu haber Ramses'in tam da duymak istediği şeydi. Firavun ilerlemeye devam etti. Ordusunun birlikleri birbirinden uzaklaştı. Savunma düzeni bozuldu. Tam o sırada beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bu kez iki Hitit görevlisi ele geçirildi. Kaynaklara göre ağır sorgulamanın ardından bambaşka bir gerçek ortaya çıktı. Hitit ordusu kilometrelerce uzakta değildi. Tam aksine Kadeş'in hemen arkasında saldırı için bekliyordu. Artık her şey için çok geçti. Hitit savaş arabaları bir anda saklandıkları yerden çıktı, Mısır ordusunun hazırlıksız birliklerine saldırdı. Savaşın ilk saatlerinde Ramses neredeyse büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Elimizdeki yazılı kaynaklar savaş öncesinde yanlış bilgi verilmesi, esirlerin sorgulanması ve elde edilen istihbaratın savaşın gidişatını etkilemesi gibi unsurların açıkça kullanıldığını gösteriyor. Yani burada yalnızca kılıçlar değil, bilgi de silah olarak kullanılmıştı. Kadeş Muharebesi bize çok önemli bir ders veriyor. Bazen bir savaşın sonucu orduların büyüklüğünden çok kimin doğru bilgiye sahip olduğuna bağlıdır. İşte bu yüzden birçok askeri tarihçi Kadeş'i yalnızca büyük bir meydan savaşı olarak değil, aynı zamanda istihbarat ve aldatmanın belirleyici rol oynadığı en erken örneklerden biri olarak değerlendirir. Doğuda yükselen yeni bir güç istihbaratı devlet yönetiminin merkezine yerleştirecekti. Bu devlet Asur İmparatorluğu'ydu. Asurlular tarihin en disiplinli ordularından birine sahipti. Fakat onları gerçekten farklı yapan şey sadece askeri güç değildi. İmparatorluk binlerce kilometreye yayılan topraklarını yönetebilmek için sürekli bilgiye ihtiyaç duyuyordu. Ve bunun için dikkat çekici bir haber ağı kurmuştu. Krala bağlı valiler, sınır komutanları, şehir yöneticileri ve saray görevlileri bulundukları bölgelerde yaşanan gelişmeleri düzenli olarak merkeze bildiriyordu. Bugün elimizde bulunan Asur tabletleri ve mektupları bu raporların ne kadar ayrıntılı olduğunu gösteriyor. Bir tablette sınırdaki hareketlilik anlatılıyor. Bir diğerinde komşu bir kralın hazırlıkları. Başka bir raporda ise yaklaşan bir isyanın ilk işaretleri yer alıyor. Yani Asur kralı yalnızca kendi başkentinde oturan bir hükümdar değildi. İmparatorluğun dört bir yanından gelen bilgiler sayesinde yüzlerce kilometre uzakta yaşanan olaylardan da haberdar olabiliyordu. Bu durum bize önemli bir gerçeği gösteriyor. Asurlular için istihbarat sadece savaş zamanı kullanılan bir araç değildi. Barış zamanında da devletin işleyişini sağlayan temel unsurlardan biriydi. Ancak burada bir ayrıntı daha var. Asur belgeleri yalnızca bilgi toplamaktan söz etmiyor. Aynı zamanda bilgiye nasıl yaklaşılması gerektiğini de gösteriyor. Çünkü her haber doğru değildi. Bir vali kendi başarısını abartabilirdi. Bir elçi duyduğu söylentiyi gerçek sanabilirdi. Bir komşu devlet ise bilerek yanlış bilgi yayabilirdi. İşte bu nedenle saraya ulaşan bilgiler çoğu zaman farklı kaynaklarla karşılaştırılıyordu. Bu yöntem bugün istihbarat dünyasında kullanılan temel ilkelerden biriyle aynı mantığa dayanıyordu: tek kaynağa güvenmemek. Bir haber başka bilgilerle desteklenmeden kesin doğru kabul edilmiyordu. Bu yaklaşım antik dünyada bile bilginin doğrulanmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Asurlular yalnızca bilgi toplamıyordu. Onlar aynı zamanda çok önemli bir sorunun da farkındaydı. Eğer sen düşmanın hakkında bilgi toplamaya çalışıyorsan, düşmanın da senin hakkında aynı şeyi yapıyor olabilir. İşte bu düşünce tarihte yeni bir kavramın doğmasına yol açtı: karşı casusluk. Artık amaç sadece bilgi edinmek değildi. Bilgiyi korumak, yanlış bilgi yaymak ve düşmanın casuslarını etkisiz hale getirmek de en az bilgi toplamak kadar önemliydi. Peki antik çağın devletleri bunu nasıl başarıyordu? Gerçekten casus avlıyorlar mıydı? Yoksa bu sadece modern filmlerin bize öğrettiği bir hayal miydi? İşte şimdi konumuzun belki de en az bilinen bölümüne geçiyoruz. Antik dünyada ilk karşı casusluk yöntemleri. Bir devlet komşularını izliyor. Elçiler gönderiyor. Sınırlardan sürekli haber alıyor. Ama bir süre sonra kaçınılmaz bir soru ortaya çıkıyor. Ya aynı şeyi düşman da bize yapıyorsa? İşte antik çağın hükümdarları da tam olarak bunu düşünmeye başlamıştı. Çünkü bilgi güçtü ama yanlış ellere geçtiğinde bir imparatorluğu bile yıkabilirdi. Bu yüzden devletler yalnızca bilgi toplamaya değil, bilgiyi korumaya da başladı.
Bunun ilk örneklerini Hitit ve Asur belgelerinde görmek mümkün. Örneğin sınırdan gelen yabancılar sorgulanıyordu. Kim oldukları, nereden geldikleri, kimin adına seyahat ettikleri ve neden o bölgede bulundukları öğrenilmeye çalışılıyordu. Bugün bize sıradan görünen bu uygulamalar aslında devlet güvenliğinin ilk adımlarıydı. Bir başka yöntem ise haberlerin doğrulanmasıydı. Diyelim ki bir elçi geldi ve şöyle dedi: Düşman ordusu kuzeye çekildi. Tek bir haberle karar verilmezdi. Başka bölgelerden gelen raporlar beklenirdi. Farklı kişilerden aynı bilgi alınmaya çalışılırdı. Eğer bilgiler uyuşmuyorsa şüphe başlardı. Bu yöntem günümüzde kaynak doğrulama dediğimiz ilkenin çok erken bir örneğiydi. Bazı durumlarda ise hükümdarlar düşmanın ne bildiğini anlamaya çalışıyordu. Bir elçinin söylediği sözler dikkatle analiz ediliyor, beklenmedik sorular soruluyor, çelişkili ifadeler fark edilmeye çalışılıyordu. Üstelik antik dünyada bilgi sızdırmanın en büyük kaynaklarından biri her zaman yabancılar değildi. Bazen en büyük tehlike devletin kendi içindeydi. Sadakat yemini eden yöneticiler, vasal krallar, yerel komutanlar. Eğer taraf değiştirirse bu yalnızca siyasi bir sorun değil, aynı zamanda ciddi bir güvenlik tehdidiydi. Bu yüzden antlaşmalar sadece toprak ve vergi ile ilgili değildi. İhanetin cezası da açıkça yazılıyordu, çünkü hükümdarlar biliyordu ki bir ordunun yenilgisi bazen savaş meydanında değil, sarayın içindeki tek bir ihanetle başlayabilirdi. Şimdi elimizde Sümerlerden Mari'ye, Hititlerden Mısır'a, Asurlulardan diplomatik mektuplara kadar uzanan geniş bir kanıt zinciri var. Mısır ve Hititler diplomasi ile istihbaratı birlikte kullandı. Kadeş Muharebesi'nde yanlış bilgi savaşın kaderini etkiledi. Asurlular ise bilgi toplamayı devlet yönetiminin sürekli çalışan bir mekanizmasına dönüştürdü. Peki bütün bunlar bize ne söylüyor? Şunu, bugünkü anlamıyla tek bir ilk casus göstermek mümkün değil. Ancak elimizdeki yazılı belgeler milattan önce 2. bin yılda Yakın Doğu'da devletlerin sistemli istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü açıkça ortaya koyuyor. Ve bu belgeler içinde Hititler ile Asurlular organize bilgi toplama, doğrulama ve güvenlik uygulamalarına dair en güçlü erken örnekleri sunuyor. Belki de tarihin en büyük derslerinden biri budur. Bilgiyi önce elde eden çoğu zaman oyunun kurallarını da belirliyor. Ve belki de bu yüzden casusluk tarihi, insanlık tarihi kadar eski olabilir.